Bugün sizlerle 14 yıl sonra çözülen bir kayboluşun karanlık gizemini inceliyoruz. Bazı suçların araştırılması, kanıt veya tanık eksikliği nedeniyle yıllar hatta 10 yıllar sürebilir. Bazen soruşturmalar kafa karışıklığı yaratmak veya soruşturmacıları yanlış yola sevk etmek için kasıtlı olarak yanlış yönlendirilir. Bu tür vakaların birçoğu sonunda çözülememiş olarak arşiv raflarında yerini alır. Bununla birlikte yaşamı sona erdiren eylemleri ve çeşitli ciddiyet derecelerindeki suistimalleri içeren suçların genellikle zaman aşımı yoktur ve yeni bilgiler ortaya çıktığında soruşturmalar her zaman yeniden açılabilir. Bireylerin, özellikle de reşit olmayanların kaybolmasıyla ilgili vakalar genellikle yüksek olasılıkla çözülür. Kişiyi canlı bulma olasılığının yüksek olduğu ilk 3 günün kritik olduğuna inanılıyor. Daha sonra geçen günlerde ise olumlu bir sonuç elde etme şansı hızla azalır. Berlinli kayıp Alman kız öğrenci Georgina Kruger vakası 10 yılı aşkın bir süre boyunca araştırıldı ve Alman kriminoloji tarihinin en gizemli vakalarından biri olarak kabul edildi. Kız çocuğu gün içinde okuldan eve dönerken evinden sadece birkaç düzine metre uzaklaştıktan sonra kaybolmuştu. Hiçbir kanıt, ipucu ya da tanık bulunamadı ve soruşturma periyodik olarak yeniden açılmasına rağmen suçu çözme konusunda çok az umut vardı. Ancak gizli ajanların titiz çalışmaları sayesinde suçlu sonunda ortaya çıkarıldı. Georgina ya da kısaca Gina Kruger, 11 Nisan 1992'de Münih'te doğdu ve sade bir ailenin 3 çocuğundan ortancasıydı. Kendisinden 8 yaş büyük abisi Tommy ve kendisinden 2,5 yaş küçük olan kız kardeşi Michelle'le birlikte büyüdü. Gina 11 yaşına geldiğinde anne ve babası ayrılmaya karar verdi ve o zamanlar 19 yaşında olan abisi Tommy babasıyla yaşamayı seçti. Boşanmanın ardından kızlar öncelikle anneleri Vesna ve anne tarafından büyük anneleri tarafından büyütüldü. Her iki kız da okulda başarılıydı ve müzik ve dansla ilgileniyorlardı. Aile mütevazi bir yaşam sürdürüyordu ve babaları eski karısı ve kızları ile iletişimini sürdürürken daha çok okul masraflarını karşıladığı ve çeşitli şekillerde desteklediği büyük oğlunu desteklemeye odaklanmıştı. Haziran 2006'da Vesna annesi ve kızları ile birlikte iyi maaşlı bir iş teklifi aldığı için Berlin'e taşındı. Aile Moabit semtindeki 8 nolu eve yerleşti. 1 Eylül'de kız kardeşler farklı bir semtte olmasına rağmen otobüsle ulaşılabilen en iyi yerel okullardan birine başladılar. Vesna yeni işinden çok memnundu ve gelecek için büyük planları vardı. Ancak kısa süre sonra ailenin huzurlu ve ölçülü hayatı paramparça oldu. Oyuncu olmayı hayal ediyordu. Çocukluğundan itibaren şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seven Gina, bu aktiviteleri ciddiyetle ve tam bir adanmışlıkla gerçekleştiriyordu. Hint filmlerinden esinlenerek oyunculuk kariyeri hayal etti ve okul tiyatrosuna hevesle katıldı. Ayrıca oyunculuk ve sahne konuşması kurslarına katıldı ve 22 Eylül 2006 Cuma günü şans nihayet yüzüne güldü. Yeni başlayanlar için Türkçe adlı televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak rol almak için seçmelere katıldı ve adaylığı onaylandı. Gina'nın 25 Eylül pazartesi günü kadroya dahil edilmesini kesinleştirmek, ayrıntıları görüşmek ve bir sözleşme imzalamaya davet etmek için geri aranması gerekiyordu. Kasabaya yeni taşınan genç kız, yeni okulunda ilk günden itibaren büyük bir heyecan yarattı ve sınıfındaki tüm erkeklerin dikkatini çekmişti. Ancak onu açıkça kıskandıkları ve bir rakip olarak gördükleri için kızlarla geçinmekte zorlanmıştı. Gina sosyal, arkadaş canlısı ve açık olmasına, çatışmalardan kaçınmasına ve sınıftaki tüm çocuklarla etkileşime girmeye çalışmasına rağmen sınıf arkadaşları onu gruplarına kabul etmekte yavaş davrandılar ve onunla isteksizce iletişim kurdular. Genç kız gerçekten de çevresi tarafından çok beğeniliyordu. İyi dans ediyordu, şarkı söylüyordu ve hatta bir modellik ajansından kendisini fotoğraf modeli olarak denemesi için teklif bile almıştı. Teklifi kabul etti ama ne yazık ki Ekim ayı başında planlanan fotoğraf çekimine katılamadı. Gina bir gün Hollywood ya da Bollywood'a gidip filmlerde rol alacağını hayal ediyordu. Kendini prestijli film festivallerinin kırmızı halılarında, ünlülerin arasında hayal ediyor, şöhret, tanınma, film ödülleri hayal ediyordu ve arzularına ulaşmak için çok çalışmaya hazırdı. Kız öğrenci bunu neredeyse gerçekleştiriyordu ki aniden evinden birkaç mil uzaklıkta iz bırakmadan ortadan kayboldu. O güne kadar kız öğrenci televizyon dizisindeki rolünün onaylanmasını bekliyordu ve onaylanacağına dair hiçbir şüphesi yoktu. Georgina tüm hafta sonu boyunca kaderini belirleyecek olan stüdyodan gelecek telefondan başka bir şey düşünemedi.
Heyecanlı ve ilham doluydu. Şimdiden kendini sette hayal ediyor ve replikleri üzerinde çalışıyordu. 25 Eylül Pazartesi günü her zamanki gibi sabah okula gitti. Öğleden sonra saat 2'de eve dönmesi gerekiyordu ve telefon öğleden sonra geç saatlerde beklendiğinden Gina büyükannesinden tüm telefonlara cevap vermesini istedi ve hiçbir yerde oyalanmayacağına dair söz verdi. Gün Kruger için durmaksızın devam etti. Sınıf arkadaşları onun gergin göründüğünü, sürekli saati kontrol ettiğini ve derslerine odaklanamadığını fark etti. Seçmelere katıldığını kimseye söylemediği için endişeli hali herkes tarafından farklı yorumlandı. Okul bittiğinde eşyalarını toplayan Georgina aceleyle en yakın otobüs durağına gitti ve her gün bindiği 27 numaralı otobüse binerek evinin yolunu tuttu. 3 durak gittikten sonra evinden kısa bir mesafe uzaklıktaki Rue Rednovra indi. Ancak eve hiç varamamış, duraktan dairesine giden yolun yarısında bir yerde ortadan kaybolmuştu. Georgina Kruger ne sağ ne de ölü olarak bir daha görülmedi. Öğleden sonra saat 2'de torunlarının okuldan dönmesini bekleyen büyükanne öğle yemeğini hazırlamış ve masayı kurmuştu. Önce Georgina'nın, sonra da o gün müzik okulunda ek dersleri olduğu için Michelle'in dönmesi gerekiyordu. Ancak büyük torun gelmedi. Bu çok garipti. Çünkü gelecek telefonu hevesle bekliyordu ve dışarıda kalmak gibi bir planı yoktu. Michelle saat 3'te eve geldiğinde büyükanne endişelenmeye başladı ve nereye kaybolduğunu öğrenmek için Gina'yı aramaya başladı. Ancak kız öğrencinin telefonu kapalıydı. Daha sonraki ulaşma çabaları da başarısız oldu. Endişesi giderek artan Vesna, işten döndüğünde kızının kayıp olduğunu ve cep telefonuna ulaşılamadığını öğrenince ciddi bir şeyler olduğunu anladı. Annenin yaptığı ilk şey okulu aramak oldu ve Kruger'ın tüm derslerine girdiği ve her zamanki gibi otobüsle ayrıldığı bilgisini aldı. Daha sonra kızının birkaç arkadaşıyla temasa geçen Vesna, kızların sadece konuşurken muhabbete daldıklarını ya da eve dönerken bir kafede durduklarını umdu. Ancak Georgina'nın acelesi olduğunu ve doğruca eve gittiğini söylediler. Bunun üzerine endişelenen aile üyeleri polis karakoluna giderek 14 yaşındaki kızın kaybolduğunu bildirdiler. Ancak kolluk kuvvetleri başlangıçta şüpheci bir bakış açısıyla kız öğrencinin bir randevuya gitmiş, arkadaşlarından birini ziyaret etmiş ya da bir sınıf arkadaşıyla tartışmış ve bir parkta tek başına somurtuyor olabileceğinden şüphelenmişti. Olası tüm senaryoları tükettikten ve genç kızın öngörülen yerlerin hiçbirinde bulunamadığını doğruladıktan sonra dedektifler, kızın okuldan eve dönerken bir sorunla karşılaşmış, yaralanmış veya zarar görmüş olabileceğini varsayarak kaza raporlarını kontrol etmeye ve hastaneleri aramaya başladılar. Ancak Gina'nın herhangi bir hastanede de kaydı bulunmamıştı. Gece yaklaştıkça kapsamlı aramalar ve tanıklarla görüşmeler başladı. Kızın en son otobüs durağında, otobüsten inip evine giden sokağa dönerken görüldüğü ortaya çıktı. Kız öğrenci aşınma izleri olan mavi kot pantolon, açık mavi tişört, kot ceket ve gri spor ayakkabı giymişti. İçindeki defterleri, ders kitapları ve cep telefonu bulunan uzun, geniş askılı pembe bir spor çantası taşıyordu. Müfettişler telefon sinyalinden kızın hareketlerini takip edebilmişlerdi. Gerçekten de tüm günü okulda geçirdikten sonra otobüse binmiş ve durakta inmiş, ancak evinin yaklaşık yarısında sinyal aniden kaybolmuş ve bir daha görünmemişti. Arama çalışmaları Kruger ailesinin yaşadığı Stendhal Caddesi'nde başladı. Yaşayan ya da ölmüş insanların kokusunu tespit etmek üzere eğitilmiş köpeklerden oluşan bir arama ekibi buraya sevk edildi. O noktada genç kızı canlı ve zarar görmemiş olarak bulma umudu hala vardı. Ortadan kaybolan Georgina'yı bulmak için emniyet güçleri tüm evleri kontrol etti. Ev sakinleriyle ve olası tanıklarla görüştü. Tavan aralarını ve bodrumları inceledi. Yerel mağazalarda ve kafelerde çalışanlarla konuştu. Ancak kimse Georgina'yı görmemişti ve köpekler bile izini bulamadı. Ertesi sabah kız öğrencinin fotoğraflarının yer aldığı ve onunla ilgili herhangi bir bilgi talep eden ilanlar şehrin her yerine asılmıştı. Polis merkezine gelen onlarca telefonda şehrin farklı yerlerinde benzer görünümlü bir kızın görüldüğü bildiriliyordu. Ancak ne yazık ki tüm ipuçlarının yanlış olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda müfettişler daha önce hüküm giymiş tüm yerel sakinlerin yanı sıra kefaletle serbest bırakılanları da takip etmeye başladı. Suçlulara ve daha önce reşit olmayanlara ilgi gösterenlere özellikle dikkat gösterildi. Ancak tüm bu çabalar sonuç vermedi. Kız öğrenci eve varamadan sırra kadem basmış gibi görünüyordu. Hiçbir iz ya da kişisel eşyası bulunamadı. Sanki hiç var olmamış gibiydi.
Birkaç ay süren sonuçsuz araştırmanın ardından hiçbir ipucu olmadığı ve hangi yöne gidileceği bilinmediği için soruşturma askıya alındı. Ancak Georgina'nın kaybolmasından yaklaşık bir yıl sonra polis merkezine isimsiz bir telefon geldi ve arayan kişi kızın cesedinin yakındaki bir gölün dibinde olduğunu iddia etti. Yetkililer arayan kişinin kimliğini tespit edemedi, ancak bu bilgiye sarıldılar ve araştırmaya karar verdiler. Birkaç hafta boyunca son derece yetenekli dalgıçlar gelişmiş ekipmanlar kullanarak göl yatağını taradılar. Neredeyse her santimetre kareyi incelediler. Ancak Kruger'a ait hiçbir iz bulamadılar ve ipucunun yanlış olduğu ortaya çıktı. Ancak yine de kamuoyunun davaya olan ilgisini yeniden canlandırdı. Medya kayıp kız hakkında tekrar aktif olarak tartıştı ve yazdı. Bu nedenle başka bir arama operasyonu yapılmasına karar verildi. Polis komşularla yeniden görüştü ve arama köpekleri getirdi. Ancak bunun muhtemelen sonuç vermeyeceği açıktı. Köpekler kaybolduğu gün kızın kokusunu alamamıştı. Bu nedenle bir yıl sonra başarı için çok az umut vardı. Müfettişler kız öğrencinin artık hayatta olmadığından emindi. Ancak Kruger ailesi üyeleri buna inanmayı reddetti. Vesna kendi kendine bir efsane uydurdu. Buna göre kızı Hindistan'a kaçmıştı ve şimdi Bollywood filmlerinde oynuyor, her zaman hayal ettiği gibi dans ediyor ve şarkı söylüyordu. Kadın kendini bu düşüncelerle teselli etti ve küçük kızının hatıralarıyla yaşamaya devam etti. Arama çalışmaları periyodik olarak devam etti ve 2016 yılında kızın kaybolmasından yaklaşık 10 yıl sonra Stendhal Caddesi'nde yaşayan bir kişi polise başvurarak reşit olmayan kızları evine davet eden bir komşusundan şikayetçi oldu. Bu komşunun 35 yaşında Ali K. adında bir Türk göçmen olduğu ortaya çıktı. Yasal olarak evliydi, 3 çocuk yetiştiriyordu ve çevresindekilere örnek bir aile babası gibi görünmeye çalışıyordu. Ancak gerçekte öyle değildi. Ali'yi yakından inceleyen ve kişiliğini araştıran polis dehşete düştü. Zira 4 yıl önce de hakkında soruşturma açılmıştı. O sırada yerel bir kız öğrenciyi kandırarak ayartmış ve ona sembolik bir fiyata son model bir akıllı telefon satmayı vaat etmişti. Kızı apartmanın bodrum katında bulunan deposuna götürdü, kafasına vurdu ve onu samimi bir yakınlaşmaya zorladı. Daha sonra genç kıza olanları kimseye anlatmayacağına dair yemin ettirmiş, ardından gözyaşlarını silmesi için ona bir kağıt peçete vermiş ve ayrılmadan önce etrafı toplamasına yardımcı olmuştu. Kız böyle bir canavarın pençesinden kurtulmak için sessiz kalacağına söz verdi. Ancak serbest kalır kalmaz olayı hemen ailesine anlattı ve birlikte polise giderek şiddet eylemlerini rapor ettiler. Kız öğrenci adamın bodrum katındaki deposunu ayrıntılı olarak anlattı ve buranın daha çok bir manyağın inine benzediğini belirtti. Ali aynı gün tutuklandı, ancak suçunu şiddetle reddetti ve olayların kendi versiyonunu paylaştı. Ona göre gerçekten de telefon satıyordu ve kızın kendisi de satın alma arzusunu dile getirdi. Akıllı telefon bodrum katındaki depoda olduğu için birlikte aşağı inmişler ve misafir cihazı incelediğinde her zaman böyle bir aletin hayalini kurduğunu, ancak parası olmadığı için başka bir şekilde ödemeye hazır olduğunu söylemişti. Buna takiben Ali'ye göre kız onu öpmeye ve soyulmaya başlamıştı ve onu ikna etmeye çalışan Ali, onu zorla iterek düşmesine ve başını çarpmasına neden oldu. Bu durum kızın vücudundaki yaraları ve morlukları açıklıyordu. Ali'nin karısı Melek, kocasına tam destek verdi ve kızı uygunsuz davranışlarda bulunmakla ve kocasını baştan çıkarmaya çalışmakla suçlamaya başladı. Olayın sonucunda adam sadece orta derece bedensel zarara neden olmaktan ertelenmiş bir ceza aldı. Bununla birlikte polis, Kruger'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı yeniden ele aldığından onu bir kez daha ayrıntılı bir şekilde kontrol etmeye karar verdi. Ali'nin sürekli bir işi yoktu ve ufak tefek işlerle geçiniyor, çoğunlukla da sosyal yardımlarla geçiniyordu. Kumarı seviyordu ve sık sık borçlanıyordu. Binanın zemin katındaki Türk kahvesinin düzenli bir ziyaretçisiydi ve burada kendisine yiyecek ve içecek ikram eden farklı insanlarla tanıştı. Adam dış görünüşünü özenle koruyor, mutsuzca yaşından daha genç görünmeye çalışıyordu. Modaya uygun kıyafetler giyiyor, hatta bazen çocuklarının parasını bu kıyafetlere harcıyordu. Ancak bu adamla ilgili asıl tuhaflık kızlara olan ilgisiydi. Sürekli olarak gençlerle buluşmaya çalışıyor, onlara uygunsuz sorular soruyor ve ayrıca alkol veya sigara satın almak için yardım etmek gibi garip ve yasa dışı şeyler teklif ediyordu.
Ellerindeki bulgulara göre dedektifler için Georgina'yı kaçıran kişinin rolüne en uyumlu kişi Ali'ydi. Ancak polis bu davada ona karşı hiçbir şey yapmadı ve Georgina Kruger davası yeniden açıldı ve yeni bir şüphelinin, yani Ali'nin ortaya çıkması nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldı. Ali K. karakola getirildi ve sorgulanmaya başlandı. Ancak doğal olarak 10 yıllık olayla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti. Bodrum katındaki deposu incelendi. Ancak kayıp kız öğrenciye ait herhangi bir ize rastlanmadı. Dedektifler bu alanın bir depolama alanından çok bir buluşma yeri gibi göründüğünü belirttiler. 10 yıl önce diğer komşularla birlikte sorgulandığı ve Bodrum'unun incelendiği de ortaya çıktı. Ancak özellikle Ali'nin deposu kontrol edilmemişti. Çünkü birincisi bunun için bir neden yoktu ve ikincisi sakinlere göre kapının her zaman bir kilidi vardı. Bu yüzden sadece sahibi erişebilirdi. Ali'nin kendisi de o dönemde arama operasyonuna aktif olarak katılmış ve operasyonun en ilgili üyelerinden biri olmuştu. Polisin elinde Ali'yi suçlayacak somut bir şey olmamasına rağmen hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için onu gözetim altında tutmaya karar verdiler. Gayri resmi izleme organize edildi ve tüm telefon görüşmeleri dinlendi. Kısa süre sonra bu çabalar ilk sonuçları verdi ve dedektifler adamın karısının bilmediği önemli borçları olduğunu keşfetti. Pokerde yaklaşık 10.000 avro kaybetmişti ve bu çıkmazdan nasıl kurtulacağı konusunda hiçbir fikri yoktu. Soruşturma bu konuya odaklanmaya karar verdi. Şüphelinin yakın çevresine, onun güvenini kazanması, gerekli bilgileri alması ve kayıtlara geçecek bir itirafta bulunmasını sağlaması beklenen gizli bir ajanın sokulmasına karar verildi. Ancak şüphelinin şüphelenmemesi ve kendini güvende hissetmesi için her şeyin yavaş ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyordu. Bu amaçla Hakan Kod adlı özel bir ajan hazırlandı ve bir oto tamircisi açmak için Moabit bölgesine yeni taşınmış, başarılı bir iş adamı kılığında gönderildi. Birkaç kez Ali'nin binasındaki Türk kahvesini ziyaret etti ve burada bir ortağıyla birlikte yüksek sesle iş planlarını ve ayrıntılarını tartıştı. Tartışmalarında yakınlarda bir müdür bulmaları gerektiğinden bahsetti. Bunun iyi kazandıran bir pozisyon olduğunu ve akıllıca seçim yapmanın önemli olduğunu belirtti. Bu sözlerden sonra ikinci adam gitti ve Hakan kahvesini bitirmek için kaldı. O sırada aniden Ali yaklaştı ve masasına oturdu. Yemi yuttu ve hemen müdürlük pozisyonu için kendini teklif etti. Kısa sürede sıradan bir sohbete dönüşen bir konuşma başladı ve iş adamı Ali'nin bu role uygun olabileceğini belirttikten sonra maaştan bahsetti. Rakam karşısında Ali'nin gözleri parladı. Borçlarını ödemeyi ve her zaman almayı istediği spor arabayı hayal etmeye başladı. Birbirlerine telefon numaralarını verdiler ve o günden sonra düzenli olarak iletişim kurmaya başladılar ve ilişkileri hızla bir arkadaşlığa dönüştü. Hatta Hakan, Ali'ye yakınlaşmak ve güvenini kazanmak amacıyla onu başka şehirlere, iş gezilerine götürmeye başladı. Ancak bu arkadaşlık tam tersi bir etki yarattı. Zira şüpheli, müstakbel işverenine kendisinin en iyi versiyonu olarak görünmek için çabalıyordu. En küçük başarılarıyla bile övünüyor ve yanlış eylemleri konusunda sessiz kalmayı tercih ediyordu. Birkaç ay sonra davanın ilerlemediğini fark eden soruşturma, Hakan'ın kız arkadaşını oynayacak başka bir ajanı, bu kez bir kadını devreye sokmaya karar verdi. Böylece hikayeye amacı Ali'nin karısı Melek'le arkadaş olmak ve kocasının sakladığı sırları ortaya çıkarmak olan Susan dahil oldu. Anlaşmaları için sadece birkaç görüşme yetmiş, ardından dördü de ailece sosyalleşmeye başlamışlar. Melek sosyal bir kadındı ama kocasını neredeyse bir aziz olarak görüyordu. Yıllarca kocasının sadakatsizliklerini görmezden gelmiş, onu kendisine şiddet uygulamakla suçlayan kız çocuğuna inanmamış ve kocasının çok iyi bir insan olduğuna ve sadece iş konusunda şanssız olduğuna inanmıştı. Ama şimdi her şey değişecekti. Çok geçmeden Susan, Ali'nin karısının sadece onu korumadığını, onun kimseye zarar veremeyeceğine gerçekten inandığını fark etti. Ajanlar Kruger davasında ilerleme kaydedildiği ve adı açıklanmayan bir kaynağın cesedin nerede bulunacağını söylediği söylentisini yayarak bir blöf yapmaya karar verdiler. Hakan, Ali'nin ara sıra ödünç almaya başladığı arabasına bu yazının yer aldığı bir gazete bırakmıştı. Bu arabaya birkaç kamera ve kayıt cihazı da yerleştirilmişti. Şüpheli ve eşi arabaya bindiklerinde kadın bırakılan gazeteyi hemen fark etti. Yazıyı hızlıca gözden geçirdi. Olayın hala soruşturuluyor olmasına biraz şaşırdı ve sonra kayıtsızca gazeteyi bir kenara bıraktı.
Meleğin bu konuda hiçbir şey bilmediği anlaşıldı. Aksi takdirde istemeden de olsa kendini ifşa etmiş olacaktı. 6 ay sonra dedektifler soruşturma sonunda planlarının başarısız olduğu sonucuna vardı. Ali ve ailesi ajanlarla arkadaş olmuş, hatta çocuklarına bakmaları için onları güvenmişlerdi ama hiçbir itiraf gelmemişti. Ali dürüst ve namuslu görünmek için çabalıyordu ve karısı kocasının işlediği suçtan habersizdi. Dahası gizliliklerini korumak giderek daha pahalı hale geliyordu. Hatta sözde oto tamirhanesi için bir yer kiralamak zorunda kaldılar ve onun şüphelerini uyandırmamak için adamla sahte bir iş sözleşmesi imzaladılar. Bunun üzerine soruşturma kötü bir rol oynayacak başka bir ajanı devreye sokarak umutsuz bir son adım attı. Hikayeye göre bu ajanın adı Kor'du. Hakan'ın kuzeniydi, sabıkalıydı ve bazı yeraltı işlerini yürütüyordu. Ali'nin yakın bir akrabayla tanıştığında açılacağı ve günahlarını itiraf edeceği umuluyordu. Kor, yeni arkadaşına içki ısmarladı ve ortak ilgi alanları üzerinden hızla kaynaştı. Birlikte çeşitli kulüpleri ve genel evleri ziyaret ettiler. Yeni arkadaşı pek de yasal olmayan yollardan para kazandığını ve bu nedenle parasını şımarıkça harcamak istediğini, Ali'nin de bu konuda ona gönüllü olarak yardım ettiğini söyledi. Aynı zamanda Kor, kendisine şantaj yaptığı ve yasa dışı işlerini polise bildirmekle tehdit ettiği için sözde ayrılamadığı kız arkadaşından sürekli şikayet ediyordu. Ona göre kız sürekli para istiyordu ve iştahı giderek artıyordu. Bir gün arkadaşlarıyla bir şeyler içerken Kor, can sıkıcı, şantajcı kız arkadaşından radikal bir şekilde kurtulmak istediğini ve bu kirli işi yapacak olana 100.000 avro ödemeye hazır olduğunu açıkladı. Ali bunun üzerine neşelendi ve görevi kendisinin üstlenmesini teklif etti. Arkadaşı kabul etti ancak ayrıntıları ayıkken tenha bir yerde tartışmalarını önerdi. Kasım 2017'de ajanın arabasında otururken baş belası kız arkadaşını ortadan kaldırma planını tartıştılar. Bir noktada Kor, Ali'nin bir can alabilecek kapasitede olup olmadığından şüphe etti. Bunun üzerine Ali, kimsenin bilmediğini iddia ettiği bir şeyi açıkladı. 11 yıldan daha uzun bir süre önce çıplak elleriyle birinin canını aldığını itiraf etti. Ali, 2006 yılında sokağına kendisini tamamen büyüleyen genç bir kızın taşındığını söyledi. Okula gidip gelirken günde 2 kez evinin önünden geçiyordu. Bu yüzden onun programını ezberlemişti ve onu selamlamak ve iltifat etmek için dışarı çıkıyordu. Genç yaşına rağmen onu ateşli olarak tanımlıyor ve ona karşı arzuyla yanıp tutuşuyordu. Sıcak bir Eylül günü kız okuldan dönerken ve sokak alışılmadık derecede sessiz ve ıssızken Ali bu durumu şans olarak gördü. Komşu kızından depodaki bazı eşyaları taşımasına yardım etmesini istedi ve kız herhangi bir tehlike sezmeden nazikçe kabul etti. Bodrum katına indiklerinde kapıyı kilitledi ve karşı koyan ve çığlık atan kız öğrenciyi öpmeye çalıştı. Daha sonra kafasına bir darbe indirerek onu bayıltmış ve ondan faydalanmıştı. Olaydan sonra kadının kendisini polise ihbar etmesinden korkan adam, kadının gitmesine izin vermemeye karar verdi. Elleriyle boğazını yakaladı ve olabildiğince sert bir şekilde sıktı. Ali süreci detaylı bir şekilde anlatarak nasıl bir çıtırtı hissettiğini ve boynundaki nabzın nasıl kaybolduğunu hissettiğini açıkladı. Kızın cesedi birkaç gün boyunca Bodrum'da kaldı. Bu nedenle arama ekibi onun depo alanına bakmış olsaydı faili hemen ortaya çıkarabilirlerdi. Ancak kimse bir şeyden şüphelenmedi ve ortalık yatıştıktan sonra cesedi eski bir kilime sararak doğrudan çöp sahasına giden bir çöp kutusuna attı. Ali'nin itirafları Kor'un arabasına yerleştirilen bir kameraya kaydedildi ve aynı günün akşamı gözaltına alındı. Ne yazık ki çöp sahasındaki atıklar düzenli olarak yakıldığı için kızın kalıntıları hiçbir zaman bulunamadı ve cesedi esasen yakıldı. Bu davadaki duruşmalar suçlular hakkındaki nihai kararın verilmesinden önce 2,5 yıl daha sürdü. Ali, Kor'un güvenini kazanmak için tüm hikayeyi uydurduğunu iddia ederek herhangi bir yanlış yaptığını inatla reddetti. Suçlunun kendi itirafı dışında başka bir kanıt bulunamadı. Ancak ayrıntılı ve canlı anlatımı jüriyi bu adamın suçluluğuna ikna etmeye yetti. Mart 2020'de Georgina'nın kaybolmasından yaklaşık 14 yıl sonra Ali K. bir daha serbest bırakılmamak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Karısı Melek, kocasının suçluluğuna hiçbir zaman inanmamış, onun asil bir amaç peşinde koşarken kendisini de bu işe bulaştırdığına inanmıştı.
Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.